Sezona müthiş başlayan Eşref Rüya'da peş peşe yaşanacak yeni olaylar herkes şaşırtmaya devam edecek. Afra'nın ölümünden sonra Nisan'dan beklenen sürpriz karar ne olacak? Eşref bu defa Nisan'ın rüya olduğunu öğreniyor. Dinçer, Eşref'ten intikamını almak için sıradaki şok hamlesini sahaya sürecek. Eşref ve Hıdır'la Kadir ve diğerleri arasında başlayan savaşı kim kazanacak? Ve Kadir ne zaman ölecek? Diziye yeni katılacak büyük patron ise merakla beklenecek. Tüm bunları ve daha fazlasını birazdan sizlerle paylaşacağız. Video sonunda ise yeni sezonun ilk reyting sonuçlarını değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapıldı ve Eşref yeniden sahalara döndü. Normalde Eşref'in amacı önce Kadir'i öldürmek, sonra ise yok olup gitmekti. Fakat hem Afra'nın ölümü hem de Kadir'le yeni ortaklarının yetimleri kirli işe bulaştırması olayların tüm gidişatını değiştirdi. Böylece yeni bir savaş daha başlamış oldu. Bir tarafta Eşref ve ekibi, arkalarında ise Yakup Baba'nın eski dostu Hıdır'la adamları, diğer tarafta ise Kadir, Dinçer ve diğer ortakları. Bu dakikadan sonra her bölümde Eşref'ten yeni bir racon sahnesi gelecek. Önümüzdeki 4 bölüm içinde yetimleri Kadir'in elinden alarak başa geçecek. Çünkü Eşref'in en büyük avantajı yetimlerdeki çoğu kişinin Kadir'i değil onu sevmesi. Yeni bölümlerde birçok kişi Eşref'in tarafına geçecek. Hırsıyla yetimleri parçalayan Kadir ise giderek yalnızlaşmaya başlayacak. Eşref, Hıdır'ın da büyük desteğiyle Kadir'in kirli ortaklarının yani kaptanın, kasabın ve diğerlerinin hesabını ayrı ayrı kesecek. Hepsini hallettikten sonra sıra Kadir'e gelecek ve son bölümde Eşref aslında Kadir'i nasıl öldüreceğini sinyalini verdi. Durumlar tam da öyle olacak. Kısacası Eşref 4 bölüm içinde yetimlerin başına geçecek ve Kadir de diziye Kansız Kadir lakabıyla veda edecek. Sürpriz ayrılıklar peş peşe gerçekleşecek. Ancak Eşref ve ekibi için asıl zorlu süreç bu andan sonra yaşanacak. Çünkü bir tarafta geçmişin intikam ateşiyle yanan bir Dinçer var, diğer tarafta da Dinçer'in de bağlı olduğu kirli işleri asıl yöneten büyük patron ihtiyar karakteri var. Şimdi gelelim bu konulara ve diğer sürpriz gelişmelere. Eşref'le Nisan için dönüm noktası olan iki olay gerçekleşti. Birincisi Afra'nın ölümü, ikincisi ise nihayet Nisan'ın aslında rüya olduğunun ortaya çıkması. Eşref, Nisan'ın gösterdiği fotoğrafı görüp büyük bir şok geçirerek yıllardır aradığı kişinin zaten yanı başında olduğunu öğrenecek. Nisan ise kendisinin rüya olduğunu öğrendikten sonra buruk bir sevinç yaşayacak. Afra'nın ölümü ise Nisan için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Nisan artık Eşref'ten kopamayacak ve bu ikili artık yan yana olacak. Hatta Nisan, Eşref'in tehlikeli dünyasını bile kabul edecek ve uyum sağlayacak. Bu senaryo ile ilgili dizinin yeni sezon afişinde ince bir detay verildi. İlk sezonun afişinde Eşref tek başına koltukta oturuyorken, ikinci sezon afişinde yanı başında Nisan da oturuyor. Çünkü bu sezon bu ikilinin sezonu olacak. Elbette bu durum Eşref ile Çiğdem'in yaptığı anlaşmanın bozulmasına sebep olacak ve Çiğdem savcı annesinden de güç alarak yeni planlarını kuracak. Hıdır'ın Çiğdem'le ilgili Eşref'e vereceği bilgiler ise Eşref için Çiğdem'e karşı koz olacak. Ancak asıl büyük tehlike Dinçer olacak. Nisan'ın kariyerinde yapımcılığını üstlenen Dinçer, Eşref'ten babasının intikamını alma yolunda şok edici planlarla ilerleyecek. Şunu net olarak söyleyebiliriz. Eşref'i bu zamana kadar en çok zorlayacak olan düşman Dinçer olacak. Afra'yı gözünü kırpmadan öldüren Dinçer, buna benzer planlarına devam ederek Nisan'ın hayatını derinden etkilemeyi sürdürecek ve sağ kolu Seda'nın da bu konuda etkileri olacak. Ayrıca Afra'yı Dinçer'in öldürdüğünü dışarıdan bilen sadece 2 kişi var. Biri Afra'nın erkek arkadaşı Taylan, diğeri ise Kadir. Eğer Kadir ile Dinçer ortaklıklarını bozup birbirleriyle ters düşerlerse Kadir kendini sıyırmak için Dinçer'in Afra'yı öldürdüğünü ortaya sererek Eşref ile Dinçer'i birbirine düşürebilir. Öte yandan tüm bunlar sıra sıra bitse bile Eşref ve yetimler için yeni düşmanların ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü hepsinden büyük yeni karakter ihtiyar diziye dahil olacak. Bu rolle ilgili çok usta ve tecrübeli isimlerle görüşmeler yapılıyor. Peki sizce ihtiyar karakterini kim canlandırmalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi gelelim yeni sezonun reyting durumuna. Çarşamba günü şimdilik sadece 2 dizi var. Eşref Rüya ve Sahipsizler. Reyting tablosuna baktığımızda Eşref Rüya'nın sezonu çok sağlam bir başlangıç yaptığını görüyoruz. Totalde 7.59, AB kategorisinde 6.43 ve ABC1 kategorisinde 8.09 reyting alındı. Geçen sezon devraldığı liderlik koltuğuna yeniden oturdu ve bu sezon kolay kolay birincilikten inmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü yeni bölümlerde peş peşe heyecan verici olaylar yaşanacak. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.